Padişahımızın emri üzerine Fransa'ya vardım. Beni bekleyen yüzlerce göz, yüzlerce insan vardı. Tam ben aralarından Kral 15. Louis'i ararken bizi bir odaya kapattılar. Gelin, olayın aslını size en baştan anlatayım. Acı kahvelerinizi alın ve arkanıza yaslanın. Bana 28 Mehmet Çelebi derler. Babam Süleyman Ağa Yeniçeri Ocağı'yla birlikte bir seferdeyken şehit oldu. Ben de küçüklüğümden beri Yeniçeri Ocağı'nda yetiştim. Kılıcın keskinliğini, atın sesini ilk burada tecrübe ettim. Yeniçeri Ocağı'ndayken 28. Ortada hizmet gördüğüm için hayatım boyunca böyle anıldım. Ocakta birçok görevde bulundum. Bu görevleri layıkıyla yerine getirmemden kaynaklı üst yetkililerin her zaman dikkati üzerimdeydi. Bu görevlerdeki başarılarım neticesinde de Darphane Nazırı ve 3. Defterdar olmuştum. Sene 1718'e gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu kötü günlerini yaşıyordu. Girdiği savaşlardan yorgun ve mağlup olarak ayrılıyordu. Avusturya ve Venedik'le süren çatışmalar halkı bıktırmıştı. Artık kılıçlar yorulmuş, sözün zamanı gelmişti. Sultan 3. Ahmet ve Sadrazam Damat İbrahim Paşa, barış masasına gönderecekleri heyeti kararlaştırmaya çalışıyorlardı. İkisinin de aklına ben geldim. Lakin beni birinci adam olarak göndermediler. Benden rütbece üstün olan Maliye Müsteşarı Silahdar İbrahim Efendi önderlik etti. Ben ise Osmanlı heyetinin başkatibi olarak gönderildim. Gönderildiğimiz yer ise bugün Sırbistan'da yer alan Pasarofça. Oraya vardığımızda fark ettim ki burada iki büyük ordu karşı karşıya değil, iki kültür yan yanaydı. Kamp alanı ikiye bölünmüş, herkes kendi bayraklarını göğe çekmiş idi. Bu tarz görüşmeler haftalar belki de aylar sürerdi. Her cümle tartılır, her adım düşünülerek atılırdı. Neticede buraya yalnızca sınırları belirlemeye değil, Osmanlı'nın geleceğine yön vermeye gelmiştik. O yüzden yapacağım şeyleri aklımdan defalarca geçiriyor, etrafı inceliyor ve gördüklerimi not ediyordum. Görüşmeler 2 ay sürmüştü. İbrahim Efendi önderliğinde Venedik'ten Mora Adası'nı ve başka birçok adayı geri aldık. Osmanlı'ya yıllarca yaşayacağı barış sürecini kazandırmış olduk. Lakin bunların karşılığında Avusturya'ya bazı topraklarımızı vermek zorunda kalmıştık. Bu antlaşma bir başarı mıydı yoksa yenilgi miydi? Onu sizlere bırakıyorum. Lakin bu süreç beni derinden etkilemişti. Osmanlı'ya döndüğümüzde farklı kültürleri tanımaya daha hevesli biri haline gelmiştim. Sık sık yabancı insanlarla konuşuyor, devletin yabancı devletlerle olan işlerinde görev almak için can atıyordum. Bu Pasarofça Antlaşması üzerine Osmanlı Lale devrine girdi. Uzun savaşlardan yorulan Osmanlı İmparatorluğu yıllar sonra barışın ve zevkin tadını çıkarıyordu. Ama bu sakinliğin arkasında bir merak yatıyordu. Batı dünyası neye benzedi? Orada neler oluyor? Bu sorunun cevabını öğrenmek için Sultan 3. Ahmet ve Sadrazam Damat İbrahim Paşa Fransa'ya bir elçi göndermeye karar verdi. Seçilen kişi zeki, zarif ve tecrübeli bir devlet adamı olması gerekiyordu. Pasarofça'da edindiğim tecrübeler ve diğer kültürleri tanımaya olan merakımdan dolayı göze ben çarpıyordum. Ben de zaten bu işi seve seve yapardım. Bu haberi alır almaz hazırlıklara başladık. Daha önce Viyana'ya elçilikle giden İbrahim Efendi'nin yardımcılarından birinin kaleme aldığı risaleyi okuyarak bilgi edindim. Ayrıca bana elçiliğimle ilgili saray yetkilileri tarafından talimatname verildi. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra 1720 yılının sonlarında 80 kişilik heyetle birlikte Fransa'ya yolculuğumuza başladık. Bu heyetin içinde oğlum Said Efendi de vardı. O da ileride ilk matbaayı kurarak Osmanlı tarihine geçmiştir. Heyet olarak yola çıkışımızın 46. gününde Fransa topraklarına ulaştık. Paris'e doğru yaklaşırken tüm insanlar sokağa çıkmış bir doğululu, bir Osmanlı'nın gelişini seyrediyorlardı. Tüm gözler bizim üzerimizdeydi. Lakin çok uzun sürmedi. O sıralarda Marsilya'da ve birkaç şehirde veba salgını vardı. O yüzden bizi bir adada odaya kapattılar. Orada 40 gün boyunca karantinada kaldık. Vakit bir şekilde geçti ve nihayet Paris'e vardık. Şubat ayının ortalarıydı. Şehir kapısında resmi bir karşılama töreni düzenlenmişti. Kral, Osmanlı elçisine layık bir karşılama yapılması talimatını vermişti. Şehre görkemli bir alayla girdik. Sokaklar kalabalıktı. Parisli burjuvalar, tüccarlar, zanaatkarlar, öğrenciler, herkes bu doğulu misafirleri görmek istiyordu. Osmanlı kaftanları, sarıklar, altın işlemeli at koşumları ve heyetin genel ihtişamı büyük ilgi uyandırdı. Lakin heyetin asıl resmi kabulü birkaç gün sonra Versailles Sarayı'nda gerçekleşti. Sarayın ihtişamı beni etkisi almıştı. Yanımda getirdiğim değerli hediyeleri sunmak üzere kralın taht odasına gittik.
Gittiğimde genç kral 15. Louis tahtında oturuyordu. Henüz 11 yaşında olduğundan idari işlere Orleans Dükü yürütmekteydi. Kral 15. Louis ile hediyeleştikten ve gerekli protokolleri tamamladıktan sonra Orleans Dükü ile görüştük. Resmi işler tamamlandıktan sonra ise vakit kaybetmeden şehri gözlemlemeye başladım. Neler gördüm kaçırmak istemezsiniz. İlk baktığınızda gözünüze hemen Paris'in mimari yapısı çarpıyordu. Sokakları taşla döşeli, ana caddeler ise geniş ve düzenliydi. Kaldırımlar vardı ve düzenli temizleniyordu. Evler genellikle taş veya tuğladan inşa edilmişti. Lakin binaların 3-4 katlı olması oldukça ilgimi çekmişti. Kiliselerin yüksek çan kuleleri şehrin silüetini belirliyordu. Belli ki Fransızlar sokakların düzenine ehemmiyet gösteriyorlardı. Sokaklar gibi üstünde bulunan insanlar da Osmanlı'dan farklıydı. Kadınlar da erkekler gibi kahvehanelerde toplanıyor, gazete okuyup sohbet ediyorlardı. Asil bir beyzade bile sıradan bir kadına asil gibi davranıyordu. Okuma yazma oranı da epey yüksekti. Kadın erkek fark etmeksizin gazete, dergi, kitap okuyabiliyorlardı. Aslında tüm bu okuryazarlığı matbaaya borçlulardı. Kitaplar matbaa denen makinelerde hızlıca yazılıyor, tek tek elle yazan hattatlara gerek kalmıyordu. Bu yöntem Osmanlı'ya da gelmeliydi. Lakin hattatlar locasının beğenmeyeceği kesin idi. Neyse, belki oğlum Said Efendi getirir kim bilir. Beni en çok etkileyen olay bu değildi. Bir gün kralın daveti üzerine operaya gittim. Opera nedir, kimdir bilmem. Lakin kral davet etmiş, mecbur gideceğiz. Bu oyun sadece Paris'e mahsusmuş. Burada çok tuhaf sanat ve hünerler gösteriyorlarmış. Operayı büyük topluluk seyrediyormuş ve daha çok da şehrin zengin tabakası hoşlanıyormuş. Opera binası kralın sarayının hemen yanındaydı. Bu saray özellikle bu opera denen oyun için yapılmış. Burada herkesin derece ve rütbesine göre ayrı ayrı oturacak yerleri vardı. Bizi kralın oturduğu yere götürdüler. Binanın her tarafı kadın ve erkekle ağzına kadar doluydu. 100'den fazla çeşitli çalgı aletleri duruyordu. Her taraf kapalı olduğundan içeride yanan yüzlerce bal mumu ve avize ortalığı aydınlatıyordu. Bu büyük salon için büyük masraflar yapıldığı anlaşılıyor. Trabzanlar, direkler ve dört bir yan, tavan da dahil altın yaldızlı oymalarla süslenmişti. Operaya gelen kadınlar da sanki ipekli kumaşlara ve mücevherlere batmışlardı. Önümüze saz takımının oturduğu yere işlemeli büyük bir perde asmışlardı. Gelen halkın hepsi yerlerine yerleştikten sonra önümüzdeki perde aniden yukarı kaldırıldı. Arkasından orta yere büyük bir saray çıkıverdi. Oyuncular sarayın bahçesinde kendi özel kıyafetleriyle ve 20 kadar peri yüzlü kız pırıl pırıl taşlı elbiseleriyle ortalığı aydınlatırlarken çalgılar da ortalığı nameye boğdular. Bir süre dans ettikten sonra operaya başladılar. Opera denilen oyunda herhangi bir hikaye canlı olarak oynanmaktadır. Çok garip bir oyundu, lakin pek de hoşuma gitmişti. Paris elçiliğimin ilerleyen günlerinde de üniversiteler, tiyatrolar, rasathane gibi farklı birçok yerleri gezdim. Lakin buraya yalnızca gözlemlemeye değil, bazı yapmam gereken diplomatik görüşmeler de vardı. Orleans Dükü ve Dışişleri Bakanı ile ticaret, güvenlik ve bölgesel konular üzerine konuştuk. Genel olarak Osmanlı-Fransız ilişkilerinin pekiştirilmesi ve kapitülasyonların yenilenmesi konularını masaya yatırdık. Osmanlı'nın barış politikasını ve dostane ilişkilerimizi elimden geldiğince de vurguladım. Zaten Fransa'da o dönem güçlü ittifaklar kurmak istiyordu. Artık görevimin sonuna gelmiştim. Fransa'ya adım atalı tam 11 ay olmuştu. Resmi vedalar edildi ve Osmanlı'ya yola koyulduk. Bu süreçteki gözlemlerimi bir kitap halinde padişahımıza sundum. Kitabın ismi Sefaretname'ydi. Lakin içine güzel günlerimi yazdığım bu kitap ileride benim felaketim olacaktı. Sefaretname sadece bir kitap değil, bir dönemin ruhunu değiştiren bir belgedir. Onun anlattıklarıyla Damat İbrahim Paşa ve Sultan 3. Ahmed İstanbul'da bir yenilik havası başlattılar. Osmanlı'da yapılan mimariler Fransa'dan esinlenerek yapılmaya başlandı. Musiki, şiir, mimari, hatta giyim tarzında bile Fransız etkisi hisseldi. Lakin gözlemlerimin en somut neticesi matbaa konusunda yaşandı. Size de söylediğim gibi benim vefatımdan sonra oğlum hattat locaları ve din alimleriyle didine didine Osmanlı'ya ilk matbaayı getirdi. Anlayacağınız Lale devrindeki yenilikleri kucaklayan bir kesim olduğu kadar sırtına dönen kesimler de vardı. Özellikle ekonomik sıkıntıların pençesinden kurtulamayan Yeniçeriler ve halk yenilikleri sıcak karşılamıyordu.
Yeniçeriler bu barış havasından dolayı sefere çıkamıyorlar, çıkılan seferlerden ise baştakilerin isteksizliği yüzünden yenilgiyle dönüyorlardı. Bu durumda padişahın verdiği cülusla yetinemeyince esnaftan haraç topluyorlardı. 1730 yılının Eylül ayına gelindiğinde patrona Halil önderliğinde bir isyan patlak verdi. İsyan hızla büyüdü ve sarayı kuşattı. Lakin isyanın hedefi padişahı değil, Sadrazam Damat İbrahim Paşa idi. 12 yıldır görevde olmasından dolayı devlet kademelerinde kendi adamlarını örgütlediği için sorun olarak onu görüyorlardı. Ayrıca 12 yıl bir sadrazam için gerçekten uzun bir süreydi. Sultan 3. Ahmet isyancıların isteğine kulak verdi ve Sadrazam Damat İbrahim Paşa yakalanmasını emretti. Sonrasında İbrahim Paşa ve devlet kademelerinde ona yakınlığıyla bilinen isimler tek tek infaz edildiler. Damat İbrahim Paşa öldürüldü. İsyancıların istekleri yerine getirilmişti. Artık dağılmaları bekleniyordu. Ancak patrona Halil ve arkadaşları dağılmadılar. Gücü ellerinde tuttular. Durum giderek kaosa dönüştü. İsyancılar saraya gidiyor, padişahtan yeni talepler sunuyorlardı. Sultan 3. Ahmet mecbur isteklerini yerini getiriyorlardı. İsyancıların iştahı giderek kabarmıştı. Sonunda 30 Eylül gecesi en şok edici talep geldi. Padişahın tahttan inmesi. Sultan 3. Ahmet eğer direnseydi, saray basılabilir, kan dökülür, hatta kendisi öldürülebilirdi. Ailesi tehlikeye girerdi. O yüzden mecburi olarak tahtını yeğeni 1. Mahmud verdi. Padişah 1. Mahmud idi, lakin onu kontrol eden patrona Halil ve yakınlarıydı. Çok geçmeden benim de kalemimi kırdılar. Allah'a şükür ki canımı bağışladılar. Yazdığım sefaretnamenin bedelini Kıbrıs adasına sürgün edilerek ödedim. Orada da birkaç yıl yaşadıktan sonra da 1732 yılında hayata gözlerimi yumdum. Benim hikayem bu şekildeydi. Sizinle kahve eşliğinde bu güzel sohbeti etmek pek hoştu. Özetlemek gerekirse öncülük etmeye çalıştığımız yenilikler sonumuzu getirdi. Belki de başımızda atamız Yavuz Sultan Selim gibi bir padişah olmadığı için oldu. Sahi Yavuz Sultan Selim anlatıldığı gibi biri miydi acaba? Bu sorunun cevabını ekrandaki videoya tıklayarak öğrenebilirsiniz.